Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir sütlü tatlı tarifi paylaşıyorum. Çok az malzemeyle bu kadar lezzetli olacağını sizler de eminim ki çok şaşıracaksınızdır. İnanılmaz lezzetli bir sütlü tatlı. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Tarifimiz için öncelikle tavanın içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve erimesini sağlıyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde tel şehriye ekliyorum. Ve sürekli karıştırarak pembeleşmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pembeleşmeye başlıyor. Orta ateşte sürekli karıştırarak eşit şekilde pişiriyorum. Tel şehriyeyi 2-3 dakika boyunca kavurduktan sonra bu rengi aldı. Bu rengi geldikten sonra ocaktan indiriyorum. Ve daha fazla pişmesini engellemek için ayrı bir tabağın içerisine alıyorum. Sizler de tavanın içerisinde bırakmayın ki daha fazla pişmesin. Tel şehriyemiz hazır. Kenarı soğuması için bırakıyorum. Muhallebimiz için uygun bir tencerenin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre standart su bardağı. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı da un ilave ediyorum ve tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırmış olduğum muhallebiyi ocakta pişirmeye alıyorum. Muhallebiyi kaynayana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte kıvam almasını bekliyorum. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kısık ateşte 1-2 dakika kaynatıyorum. Bu kıvam bizim için yeterli. Çok fazla muhallebi kıvamında olmayacak. Altını kapatmadan önce 1 paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra muhallebimiz artık hazır. Hemen ocaktan indiriyorum. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var. Çok fazla katılaşmasına gerek yok. Muhallebinin sıcağı çıkmadan ocaktan alır almaz içerisine hazırlamış olduğum tel şehriyeyi ekliyorum ve karıştırıyorum. Öncelikle sıvı halde görünebilir. Şehriye bekledikçe içerisinde şişiyor ve daha fazla katılaşıyor. Kalıp olarak tart kalıbı kullanıyorum. İçerisine yapışmaması için öncelikle su ile çalkalayıp daha sonra muhallebiyi içerisine döküyorum. Tatlımızı kalıba döktükten sonra şöyle bir sallıyorum. Ve daha sonra da dinlendirmeye bırakıyorum. Öncelikle oda ısısına gelmesi için bekletiyorum. Daha sonra da buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. Muhallebimiz kenarda dinlenirken üzeri için çikolatalı sos hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağından 2 parmak eksik şeker, 1 silme tatlı kaşığı nişasta, 1 silme tatlı kaşığı un ve 2 yemek kaşığı olacak şekilde kakao ekliyorum ve karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ocakta pişirmeye alıyorum. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi çikolatalı sosumuz kaynamaya başladı. 1-2 dakika kaynattıktan sonra çikolatalı sosumuz hazır. Altını kapatmadan önce içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra da ocaktan alıyorum. Ocaktan almış olduğum çikolatalı sosun sıcaklığı çıkmadan önce içerisine 40 gram çikolata ekliyorum ve çikolatanın erimesini sağlıyorum. Çikolatalı sosumuz hazır. Kenara soğuması için bırakıyorum. Bu arada muhallebimiz de dolapta 2 saat boyunca dinlendi. Üzerini ters çevirmeden önce hindistan ceviziyle süslüyorum ki yapışmasın.
Daha sonra sunum tabağıma ters çeviriyorum ve gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkıyor. Üzerine hazırlamış olduğum çikolatalı sosu gezdiriyorum. Ve spatula yardımıyla düzeltiyorum. Son olarak Hindistan ceviziyle tatlımı süslüyorum. Ve gördüğünüz gibi tel şehriyeli tatlımız artık hazır. Hemen sunum tabağıma bir dilim alıp sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Muhteşem bir kıvamı var. İnanın çok lezzetli. İlk yediğimde ben bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Benim favori tatlılarımdan bir tanesi oldu. Üzerindeki çikolatalı sosu da kendiniz hazırlarsanız daha sağlıklı olur. Çok hafif, çok az malzemeli, inanılmaz lezzetli bir tatlı. Kesinlikle en kısa zamanda denemenizi tavsiye ederim. Emin olun sizler de bana hak vereceksinizdir. Kıvamı, lezzeti şahane oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.